Selamlar, her şey yolundadır umarım. Bugün Unity 6'da karakter hareket ettirmenin 5 farklı yolunu öğreneceğimiz bir seriye başlıyoruz. Ben sadece konuşmayacağım, siz de sadece dinlemeyeceksiniz. Beraberce bolca kod yazacağız, bolca hata yapacağız ve bu hataları düzelterek öğreneceğiz. Video sonlarında challenge'larımız olacak. Lütfen bunlara kafa yorun ve tamamlamaya çalışın. Amacım sizleri de videoya dahil etmek ve öğrenme eğrinizi yükseltmek. Sadece videoyu izlersen beynin sana sadece dopamin basar. Sen de bir şeyler öğrendiğini sanarak mutlu olursun. Ama üzgünüm arkadaşlar, maalesef ki öyle olmuyor. İsterseniz ilk seçeneğimize bakalım. İlk yöntemimiz Unity'nin klasik karakter kontrolörü. Basit, güvenli ama bazen yetersiz olabiliyor. Biliyorsunuz karakter kontrol ile rigid body'yi aynı anda kullanamıyoruz. Bu da karakterde fizik kurallarını uygulama olanağı vermiyor bizlere. İkinci olarak rigid body'yi kullanacağız. Bu yöntemde kuvvet uyguluyoruz. Yer çekimiyle uğraşıyoruz. Kısacası karakterimiz gerçek dünyadaymış gibi davranıyor. Üçüncü olarak mouse click, yani fareyle tıklayarak gitme sistemimiz var. Raycast'lerle hedef konumunu bulacağız. Karakteri de tıklanan yere doğru hareket ettireceğiz. Basit gibi görünüyor ama Raycast'leri doğru kullanmak tabii ki şart. Dördüncü olarak follow player, bir NPC karakteri takip ettireceğiz. Ana karakter nereye giderse arada belirli bir mesafe koyarak takip edecek. NPC'miz rigid body mi olacak yoksa karakter controller'la mı hareket ettireceğiz? Ona sonra karar vereceğiz. Deneyip göreceğiz. Son olarak da belirlenen noktalar arasında gezen bir karakter yapacağız. Serinin sonunda da bu 5 yöntemi karşılaştıracağız. Avantajlarını, dezavantajlarını konuşacağız. Amacım hareket sistemini kurarken hem mantığını anlamak hem temiz kod yazmak. Bir sonraki bölümde karakter controller'la başlayacağız. Güzel ve verimli bir seri olması dileğiyle sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.